Bugün sizlere okurken huzur bulabileceğiniz bir manga serisiyle geldim. Yokohama Kaidashi Kiku. İnternet üzerinden okumak için farklı manga serilerine bakarken Yokohama hem kapak tasarımı hem de konusu itibariyle dikkatimi çekti. O sıralar sakin, huzur verici, çok uzun olmayan bir seri okumak istiyordum. Yokohama'nın birinci cildinin kapağında scooter'a binen yeşil saçlı tatlı bir kız gördüm. Arkasında da sakin, huzur verici bir manzara vardı. Ben de bu sakinlik hissiyatını uyandırınca Taner, aradığın seri işte bu dedim ve okumaya başladım. Şimdi sizlere biraz konusundan bahsetmek istiyorum. Geçelim. Hikayemiz kıyamet sonrası bir evrende geçiyor diyebilirim. Dünyayı sular basmış, birçok şehir, yaşam alanı suların altına gömülmüş. Bunun akabinde insan nüfusu da oldukça azalmış. İnsanlar sular altında kalmayan yerlere küçük kasabamsı şehirler kurmuşlar ve oralarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ana karakterimiz ise şehirden uzak bir bölgede küçük bir kafe işletiyor. Ana karakterimizin adı Alfa. Dışarıdan baktığınızda 18-20 yaş aralığında genç bir kız zannedersiniz. Ama kendisi bir robot. Evet, doğru duydunuz. O kapakta görmüş olduğunuz tatlı kız bir robot. Ama Alfa'ya robot demeye 1000 şahit ister. Çünkü kendisi her yönüyle bir insan gibi. Tabi ufak tefek farkları var ama o kadar da olsun yani. Anlayacağınız mangakamız Alfa'nın robot olduğunu belirtmese siz onu insan sanarsınız. O derece insanımsı bir robot. Her neyse konumuza geri dönelim. Alfa kasabanın dışında küçük bir kafeyi işletiyor. Kafeye 2 haftada bir anca müşteri geliyor ama Alfa bir şekilde geçimini sürdürmeye başarabiliyor arkadaşlar. Onun dışında kafenin devamlı müşterisi olan tatlı mı tatlı, oldukça güleç bir adam olan amcamız Oji-san'ı ve yeğeni olan ergen Takahiro'yu tanıyoruz. Bu ikili devamlı kafeye gelip Alfa ile robotumuzla vakit geçiriyorlar. Alfa da onlara herkese göstermediği şarkı söyleme ve ay arpını, bu müzik aletini arkadaşlar yanlış söylüyor olabilirim, ismini unutmuş olabilirim ama öyle hatırlıyorum. Çalma hünerlerini gösteriyor. Onun dışında ilerleyen chapter'larda yeni robot karakterimiz açılıyor. Bu da Kokone. Zamanla Kokone'yi de tanıyoruz arkadaşlar ve kendisi Alfa'nın arkadaşı oluyor. Kokone şirin mi şirin, içine kapanık, çok tatlı bir robot ama kendisi Alfa ile tanıştıktan sonra değişmeye ve daha çok insani duygular elde etmeye başlıyor. Ne zaman Alfa'yı ziyarete gelse mutlaka evinde 1-2 gün kalıyor ve birlikte vakit geçiriyorlar. Gece olduğunda birlikte o yatakların içine girdiklerinde arkadaşlar o uyku sekansını okuduğumda benim de gerçekten uykumu getirmişlerdi. O kadar tatlı ve rahatlatıcı çizimleri vardı diyebilirim. Yani mangaka o sahneleri gerçekten çok huzurlu bir şekilde resmetmişti. Gerçi manganın çoğu yeri zaten huzurlu bir şekilde resmedilmiş ama o taraflar, o kısımlar ayrı bir güzeldi. Yani okuyacak olursanız arkadaşlar ne demek istediğimi zaten kendiniz anlayacaksınız. Her neyse arkadaşlar, serimizde 3-4 tane daha karakter var ve hikayemiz bunların arasında geçiyor ve bu karakterlerin arasındaki ilişkileri bizlere anlatıyor. Mangaka o kısımları, ilişkileri o kadar huzurlu bir şekilde anlatıyor ki arkadaşlar siz de ister istemez içinizi huzurla kaplıyorsunuz. Adeta bir terapi görüyormuş hissiyatına kapılıyorsunuz. O derece diyorum sizlere. Manganın içerisinde neredeyse hiç huzursuz bir şey yok arkadaşlar. Yazım dili ise oldukça akıcı, çok az konuşma baloncuğu içeriyor. Yani isteseniz tek oturuşta dahi bitirebilirsiniz. Ama ben yavaş yavaş sindire sindire okudum ama buna rağmen yine hızlı bir şekilde bitirdim. Sanırım manganın tek kötü yanı bu. Yani hızlı bir şekilde bitiyor olması. Kötü demişken mangayı okudukça şunu fark ettim arkadaşlar. Alfa karakterimiz robot olduğundan dolayı zaman kavramı onun için pek de önemli değil. Fakat onun çevresinde tanımış olduğu insanlar için bu durum tabii ki de farklı. Biliyorsunuz ki insanların zamanları kısıtlı. Yani bu kısıtlı zaman içerisinde belli hedefler koyuyorlar kafalarına ve bu hedef doğrultusunda ilerliyorlar. Ve bu hedef doğrultusunda ilerlediklerinden dolayı arkadaşlar zamanla Alfa karakterimiz yalnız kalıyor. Çünkü
çevresindeki insanlar çizmiş oldukları hedefler doğrultusunda sağa sola farklı yerlere gitmek durumunda kalıyorlar. Ve Alfa karakterimiz de başta söylemiş olduğum gibi kasabadan uzakta tek başına tatlı bir kafede yaşadığı için, orada yaşamını idame ettirdiği için oraya gelen insan sayısı da az. Yani tanışmış olduğu çevresindeki insan sayısı da doğal olarak az oluyor. Ve bu insanlar da zamanla kendi hedefleri doğrultusunda, dediğim gibi yine başa sardık, ilerlediği için Alfa karakterimiz yalnız kalıyor. En kötüsü de zamanın getirdiği ve hayatın acı gerçeği olan ölümü de burada aslında mangaka bizlere alttan gösteriyor bazı karakterler üzerinden, ama siz bunu kendiniz anlıyorsunuz. Mangaka bunu sizlere direkt söylemiyor arkadaşlar. Aslında baktığınız zaman yine mangada olumsuz bir şey yok ama alt metinin üzerinden bunu sizlere gösteriyor. Yakalayabiliyorsanız yakalarsınız zaten. Okuduğunuz zaman ne demek istediğimi yine burada da anlayacaksınız. O kısımları okuduğumda etkilendiğimi söyleyebilirim. Şimdi etkilenmedim desem yalan olur arkadaşlar. İçim hafif hüzünle dolmuştu diyebilirim. Onun dışında bir de hikayedeki çoğu şey havada kalıyor. Dünya neden suların altında kaldı? Gökyüzünde uçan şeyin amacı ne? Mangada 2 kere kafeye uğrayan, yüzünü ve silüetini göremediğimiz kişi kim? Alfa'nın sahibi nerede ve kim? Yani çoğu soru havada kalıyor arkadaşlar. Mangaka bu soruların cevaplarını sanırım bizlere bırakıyor. Ama bizlere bırakıyor desem biz nereden neyi düşünüp de bulmaya çalışacağız? Orasını da bilmiyorum. Yani buraları bence çok fazla kurcalamayın derim arkadaşlar. Sadece hikayeyi okuyun ve akışına bırakın. Hikaye özelinde son olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hikayemizin genel bir olay örgüsü yok. O yüzden şimdi ne olacak, hikaye nereye bağlanacak tarzındaki soruları hiç sormayın. Kafanızı bu tarz şeylerle doldurup yormayın. Dediğim gibi yine hikayenin akışına bırakın kendinizi. Sadece içinizi huzurla doldurun. Soru sormayın arkadaşlar. Okuyun, bakın, geçin. Zira mangamızın amacı da bu. Okuyanın içini huzur kaplaması, huzurla doldurması ve güzel bir şekilde mangaya veda etmesi. Ben en azından bu çıkarımda bulundum. Evet, sizlere son zamanlarda okuduğum ve gerçekten çok keyif aldığım bir mangayı anlattım. Bu seriyi hayatın yoğunluğunda sıkışıp kalmış, stres içerisinde olan ve biraz da olsa huzur bulmak için mangalara sarılan insanlara tavsiye ediyorum. Sadece ilk 2-3 chapter'ı okuyun, zaten gerisi gelecektir. Umarım hepimiz Alfa gibi hayata güzel ve olumlu, keyifli bir şekilde bakarız. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Bay bay.